İsrail-Filistin çatışması hala devam ediyor. Saldırılar neredeyse birinci aya yaklaşırken Gazze'deki görüntülerle yaşanan katliama tüm dünya tanıklık ediyor. Bu tanıklardan biri de sürekli çözüm anlaşmalarıyla gündemde olan ama anlaşmaların sonuçları çok da beklediği gibi ilerlemeyen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas. Ben Kübra Akçelik. Profilin bu bölümünde Mahmut Abbas'ın hayatına dahil olacağız. Ancak içeriye geçmeden önce sizden bir ricam olacak. GZT geçtiğimiz yıl sonunda 1 milyon aboneye ulaşmıştı. Şimdi de hedefimiz en kısa sürede 5 milyon abone olmak, sizler de bize destek olmak ve hedefimize yaklaşmamızı sağlamak için GZT'ye abone olup videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz. Şimdi başlayalım. Mahmut Abbas, takma adı Abu Mazen, 26 Mart 1935'te Filistin'in kuzeyinde Safed şehrinde doğdu. Babası ticaretle uğraşıyordu. Safed'de 7. akademik yılına başladıktan sonra 1948'de Filistin'in işgal edilmesi ve asıl nüfusun çoğunluğunun çevredeki Arap ülkelerine kaydırılmasının ardından ailesinin geri kalan üyeleriyle birlikte Suriye'ye gitmek zorunda kaldı. Burada ilk olarak Golan'ın El Batia köyüne geldi, ardından Şam'a gitti ve iki ağabeyi annesi Safed'den gelene kadar bir aylığına Ürdün'ün İrbit şehrine taşındı. Daha sonra hepsi Suriye'nin Altal şehrine doğru yola çıktılar. Birkaç ay sonra çalışma ihtiyaçları nedeniyle de Şam'a taşındılar. Orta öğrenimini Suriye'de, üniversitesini Şam Üniversitesi'nde aldı. Ardından hukuk okumak için Kahire Üniversitesi'ne gitti. 1982 yılında Moskova'daki Rus Halkları Dostluk Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nden siyasal bilimler alanında doktora derecesi aldı. Tezi Nazi Almanyası ile Siyonist hareket arasındaki gizli ilişkiler üzerineydi ve Nazizmin liderleri ile Siyonist hareketin liderleri arasındaki ilişki İbn Rüşd evi tarafından, milattan sonra 1984'te diğer taraf Nazizm ve Siyonizm arasındaki gizli ilişkiler başlıklı kitapta yayınlandı. 1957 yılında Katar Milli Eğitim Bakanlığı'nda personel işleri müdürü olarak görev yaptı. Bu sırada Katar'da çalışacak öğretmen ve çalışanları seçmek üzere Batı Şeria ve Gazze şeridini birkaç kez ziyaret etti. 1970 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Kendini tamamen ulusal çalışmalara adadı. Abbas siyasi kariyerine de Suriye'de başladı. Katar'da Kamu Hizmeti İdaresi'nde personel işleri direktörü olarak görev yaptı. Burada Filistinli grupları örgütledi ve o dönemde ortaya çıkan Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi ile temasa geçti. 1. Merkez Komite'ye katıldı. Ancak Filistin Kurtuluş Örgütü'nün üssü Lübnan'ın başkenti Beyrut'tayken o dönemde Suriye'nin başkenti Şam'da bulunması nedeniyle olayların merkezinden uzak kaldı. Mahmut 1968'den beri Filistin Ulusal Konseyi'nin üyesi ve siyasi çalışmaları sırasında Rusya'nın başkenti Moskova'daki Oryantal Araştırmalar Koleji'nden Siyonizm tarihi alanında doktora derecesi aldı. General Matityahu Pelet'le 1 Ocak 1977'de açıklanan iki devletli çözüme dayalı barış ilkelerinin beyanına yol açan müzakerelere öncülük etti. Bu dönemde aynı zamanda Filistin Ekonomi Komitesi'nin de üyesiydi. Kurtuluş Örgütü Nisan 1981'de elde ettiği üyelikle başkent Tunus'ta Ebu Cihat lakaplı Halil el-Vezir'in İsrail istihbaratı tarafından öldürülmesinin ardından işgal altındaki toprakların portföyünü üstlendi. Mahmut Abbas bazı diplomatik görevlerde bulundu ve aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün o zamanlar devrimci politikalar olarak tanımlanan politikalarına orta düzeyde bir tezat oluşturdu. Abbas, Ocak 1993'te 2. Körfez Savaşı'ndan sonra Filistin Kurtuluş Örgütü'nün savaş sırasında Irak'a verdiği desteğin ilişkileri gerginleştirmesinin ardından Riyad ve diğer Körfez ülkeleriyle ilişkileri düzeltmek için Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk örgüt yetkilisiydi. 1995 yılında Mahmut Abbas, İsrailli siyasetçi Yossi Beylin'le medyada Beylin-Abu Mazen Anlaşması olarak bilinen anlaşmaya yol açan gayri resmi anlaşmalara girdi. Bu anlaşma ne İsrail ne de Filistin liderleri tarafından hiçbir zaman resmi olarak kabul edilmedi. Ardından Filistin Barış Anlaşması gündeme geldi. Oslo Anlaşması diye de geçen bu anlaşma, İsrail ve Filistin temsilcilerinin üst düzeyde ilk doğrudan yüz yüze anlaşma çabası olarak tarihe geçti. Bu anlaşma için yapılan görüşmeler, İsrail ve Filistinler arasındaki çatışmaların iki taraf arasında kalan nihai olarak çözecek bir anlaşma ve gelecekteki ilişkiler için bir çerçeve olarak düşünülmüştü. Oslo 1'in ardından Oslo 2 görüşmeleri de yapıldı. Burada sınırlar belirlenmişti. 1996 yılına geldiğimizde Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Yürütme Komitesi sekreteri olarak seçildi ve bu durum Temmuz 1995'te Filistin'e döndükten sonra onu neredeyse Filistin liderliğinin ikinci komutanı yaptı. Filistin yönetim liderliği konusunda ise Mart 2003'te Yaser Arafat, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün lideri ve Filistin Ulusal Yönetiminin ilk başkanı, Mahmut Abbas'ı Filistin Başbakanı olarak atadı.
Bu atamanın Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla gerçekleştiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in Arafat'ın yerini Abbas'ın almasını istediği iddia edildi. Bu nedenle Abbas pek çok Filistinli tarafından Siyonist işbirlikçisi olarak görüldü. 2003'te Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Arafat'la müzakereyi reddetmesi üzerine Abbas müzakereci oldu. İsrail Başbakanı Ariel Sharon, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush ve Abbas Haziran 2003'te Ürdün'ün Akabe şehrinde görüştüler. Arafat'ın kabul edilmediği bu görüşmeye Abbas'ın katılması sadece diğer Filistinli kuruluşlardan değil, El Fethi içerisinden de tepki topladı. Ekim 2004'te aniden hastalanan Yaser Arafat 11 Kasım 2004'te tedavi görmek üzere gönderildiği Paris'te öldü. Abbas Arafat'ın yerini vekaleten aldı. 9 Ocak 2005'te Batı Şeria ve Gazze şeridinde gerçekleşen düşük katılımlı seçimle Abbas resmen Filistin Ulusal Yönetimi'nin lideri oldu. Seçilmesinin ardından Abbas intifadanın sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Şubat 2005'te Abbas Sharon'la Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde yeniden görüştü ve intifadanın bitirilmesi konusunda anlaştı. Hamas ve İslami Cihat gibi Gazze merkezli Filistinli grupların intifadanın bitirilmesine karşı çıkması ve İsrail'in saldırıları sürerken kendilerinin de saldırılarını sürdüreceklerini belirtmesi Abbas'la diğer grupların gerginliğini artırdı. Ağustos 2005'te Abbas Filistin meclis seçimlerinin yapılacağını duyurdu. 25 Ocak 2006'da gerçekleştirilen bu seçimde İsrail engel olduğundan Doğu Kudüs'te sandık kurulamazken seçimler Batı Şeria ve Gazze şeridinde gerçekleşti. Seçimlerde Abbas ve uluslararası çevreler El Fethi'nin iktidarda, Hamas'ın muhalefette olmasını bekliyordu. Fakat 132 sandalyeli mecliste Hamas %44,5 oyla 74 milletvekili, El Fetih %41,4 oyla 45 milletvekili kazandı. Böylece Hamas tek başına iktidara gelecek imkana kavuştu. Sonuç 2007'de gerçekleşen Hamas-Fetih çatışmasına yol açtı. Böylece Hamas Gazze şeridinde kalırken Abbas'a Batı Şeria'da idareyi ele geçirdi ve Filistin pratikte ikiye ayrıldı. Filistin'de bir daha seçim yapılmadı. İlerleyen dönemde Cumhurbaşkanı seçimi de yapılmadığından Abbas seçimsiz olarak makamında kalmaya devam etti. Seçime yönelik talepler her seferinde şartların olgunlaşmadığı gerekçesiyle reddedildi. Peki Filistin'de Mahmut Abbas'tan sonra ne olacak? Filistin halkının olumsuz şeyler olacağını düşündüğü senaryolar gündemde. Şimdi gelin neler olabileceğine bakalım. Filistin Barış Müzakereleri ekibinin eski danışmanı ve Washington Yakın Doğu Politikası Enstitüsü'nde araştırmacı olan Getal Omeri, Foreign Efforts dergisi için kaleme aldığı yazıda şu konuya böyle değiniyor. Ona göre ulusal yönetimin popülaritesi oldukça düşük ve Mahmut Abbas şu an 87 yaşında. Her geçen yıl yerine kimin geçeceği ile ilgili söylentiler daha da artıyor. Yeni bir başkanın seçilme zamanı geldiğinde yumuşak bir geçiş ihtimali çok az. Mahmut Abbas yerine kimin geçeceği sorusunun cevapsız kalmasını sağlayarak ve bu kişinin seçilmesi için bir mekanizma oluşturmayı reddederek iktidarı elinde tutmaya devam etti. Bu da ölmesi ya da aniden istifa etmesi halinde uzun süreli ve şiddetli bir mücadelenin ortaya çıkabileceği anlamına geliyor. Böyle bir mücadele yalnızca Filistin ulusal yönetimini kimin yöneteceğini ve bir yönetim organı olarak hayatta kalıp kalmayacağını değil, aynı zamanda Filistin Ulusal Hareketi'nin geleceğini de belirleyebilir. Ulusal yönetim içeride de zorluklarla karşı karşıya. 2007 yılında silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar Gazze şeridinde yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep oldu. Hamas çatışmalarda üstün geldi. Ulusal yönetimi kovarak bölgeyi ele geçirdi. İsrail buna Gazze'ye abluk uygulayarak karşılık verdi ve Filistinleri coğrafi ve siyasi olarak bölünmüş bir halde bıraktı. Filistin Ulusal Yönetimi ise Batı Şeria'da iktidarını sürdürdü. Bu olaylar ulusal yönetimi sarstı ve Mahmut Abbas ulusal yönetimin itibarını yeniden tesis etmek için reform yanlısı bir başbakan olan Selam Feyyad'ı atadı. Bu olaylar ulusal yönetimi sarstı ve Mahmut Abbas ulusal yönetimin itibarını yeniden tesis etmek için reform yanlısı bir başbakan olan Selam Feyyad'ı atadı. Selam Feyyad'ın başbakanlığı kısa sürdü. Yolsuzlukla mücadele tedbirlerine El Fetih liderlerinin şiddetli muhalefet göstermesi nedeniyle 2013 yılında görevden alındı. Selam Feyyad'ın yolsuzluğu azaltmaya, maliyede şeffaflığı ve kamu sektöründe verimliliği arttırmaya yönelik reformları rafa kaldırıldı. Bugün Filistinlerin yaklaşık %80'i Filistin ulusal yönetiminin yolsuzluk içinde olduğuna inanıyor ve Nisan ayında kamuoyu araştırmacısı Halil Şikaki tarafından yapılan bir anket ilk kez Filistinlerin çoğunluğunun ulusal yönetimin çökmesinin kendi çıkarlarına olacağını kanaat getirdiğini gösteriyor. Halkın ulusal yönetimden duyduğu memnuniyetsizlik, ulusal yönetimin giderek daha da otoriter hale gelmesinden sonra arttı. Mahmut Abbas'ın ilerleyen yaşı nedeniyle parti ve hükümet içindeki isimler zamanı geldiğinde nasıl hareket edecekleri konusunda dikkatli bir şekilde plan yapmaya başladılar. Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Hüseyin Elşey ve Filistin Ulusal Yönetimi Emniyet Sorumlusu Mecit Farak, Mahmut Abbas'a olan yakınlıklarını kullanarak yönetimi devralmaya hedefledikleri konuşuluyor. Diğer adaylar arasında
Filistin Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini kullanarak destekçilerini artıran Cebril Racup ve partinin eski kuşağı arasında popüler olan El Fethi'nin Genel Başkan Yardımcısı Mahmut El Alol yer alıyor. Cebril Racup ve Mahmut El Alol, El Fetih Partisi içinde destek görseler de Filistin ulusal yönetimi içinde yetkili değiller. Bu da başkanlık koltuğu için bir çekişme olması durumunda zorla destekçi toplanması olarak yorumlanıyor. Şu an yaşanan savaş göz önüne alındığında Mahmut Abbas'ın işgalin son bulması, uluslararası meşru kararlara uygun bir şekilde iki devletli çözümün uygulanması gerektiği açıklamaları samimi bulunmadı. Hamas'ın politikaları ve eylemleri Filistin halkını temsil etmiyor söylemi Filistinlerin Abbas'a yönelik öfkesini artırdı. Çünkü Abbas'ın olaylara verdiği tepkilere bakılacak olursa Gazze'de yaşananlara karşı tek bir hareket edemeyecek durumda olduğu düşünülüyor. Yani Filistin halkının Abbas'a olan desteği giderek azalıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la yaptığı görüşmedeki şakalaşma görüntüleri de oldukça tepki çekti. Daha ne kadar süresi kaldığı tam olarak bilinmese de ondan sonra büyük ve yeni bir sürecin başlayacağı da konuşulanlar arasında. Videonun sonuna gelmişken size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Uzun emekler sonrası hazırladığım videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizi çok mutlu edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İsrail-Filistin çatışması hala devam ediyor. Saldırılar neredeyse birinci aya yaklaşırken Gazze'deki görüntülerle yaşanan katliama tüm dünya tanıklık ediyor. Bu tanıklardan biri de sürekli çözüm anlaşmalarıyla gündemde olan ama anlaşmaların sonuçları çok da beklediği gibi ilerlemeyen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas. Ben Kübra Akçelik. Profilin bu bölümünde Mahmut Abbas'ın hayatına dahil olacağız